Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar toplu bir şekilde göç ettik. Bildiğiniz gibi ben sunucu 2'de başlamıştım ve sunucu 2'de devam ediyordum. Bütün TA ekibi de aynen o şekilde. Yani bütün TA ekibi derken bizim kendi ekibimiz komple ikinci sunucudaydık. Artık göç etme kararı aldık. O da neyden kaynaklı? Bildiğiniz gibi arkadaşlar TA farklı farklı sunucudan oyuncularla oluşuyor. Yani hepsi aynı çatı altında değil. İkinci sunucudan olsun, birinci sunucudan olsun. İşte şöyle göstereyim. 3, 4, 5 yani şuradan görebileceğiniz bütün sunuculardan oyuncularımız var arkadaşlar. Bunlar arasında aktif olmayanlar da vardı. Bayağı aktif olup bayağı emek veren oyuncular da vardı. Bizim amacımız arkadaşlar her zaman savaşan aktif oyuncuları toplamaktı. Ve her sezonda o şekilde devam ediyorduk. Tabii ki de aktif olmayan oyuncularımız da oluyordu ama bir şekilde onları idare edebiliyorduk. Hani göç etme amacımız bir şekilde sırtımızdaki olan yüklerden kurtulmak açıkçası. Yani bunu herkes doğal olarak bilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir göç oldu mu diye sorarsanız %50 %50 derim. Ama şu anda sağlıklı bir göç oldu da diyemem. Şöyle bir şey. Şuradan örnek göstereyim arkadaşlar. Şimdi R4 ekiplerimizden yani R4'lerden herkes göç etti. Sadece Rogi'ye göç edemedi. O gün interneti yokmuş maalesef. Hesap bilgileri de bizde olmadığı için göç ettiremedik ve en aktif R4'lerimizden de birisi. Daha sonra arkadaşlar göç eden hesapların hepsini R3'e çektik. Şu anda 127 tane TA'dan oyuncuyu sunucu 1'e geçiş sağlattık. Şu an R1'deki oyuncular hala devam ediyor göç etmeye. Son gün büyük ihtimal bunları da başka bir sunucuya toplayacağız. Hani tekrar onlarla eşleşebilmek için öyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Şöyle ikinci ittifakımız olan TM ittifakı artık aslında buna da ikinci ittifak demek istemiyorum. TM de artık bir ana ittifak oldu. Şöyle arkadaşlar tekrar dediğim gibi R4 ekibi komple geçti. R3'lerden de 121 kişi göç etti. Burada tabii ki de R1'lerde olup ve yani R3 olup VS için ittifaktan çıkan oyuncular da vardır büyük ihtimal R1'de. Onları daha sonra büyük ihtimal çekebiliriz yukarıya. Daha sonra arkadaşlar TM2 var. Oradan geçen oyuncular varmış. TR'den var. O ittifaklardan geçen oyuncular varmış. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şunu da bir dile getireyim hazır bu göç videosunu çekerken. Bizim rakiplerimiz arkadaşlar öyle bir toksik rakip ki yani bilmiyorum sizin sunucuda karşılaşır mısınız karşılaşmaz mısınız bilmiyorum. Şöyle göstermek istiyorum hatta isim vererek göstereceğim. Hole, RK, daha sonra işte Pup'tur, Holy'dir. Bu adamlar arkadaşlar yaptığı olaylara bakın. Biz göç muhabbete geldiğinde biliyorsunuz birinci gün göç edemiyorsunuz. Yani göçün geleceğini söylüyor, haber veriyor. Bir gün dolduktan sonra belirli sunuculara yani o an KVK'da eşleştiğiniz sunuculara göç edebiliyorsunuz eğer uygunsa. Bizim birinci sunucuyu seçme amacımız arkadaşlar biliyorsunuz birinci sunucu ilk server ve ilk beta serverı. Şimdi orada çok eski oyuncular da var. Yani oyuna girmeyip hesapları aktif olarak gözükmeyen oyuncular var. Şimdi normalde bizim göç planımızda yani kendi aramızda konuştuğumuzda 26'ya göçme gibi bir planımız vardı. Ama şöyle oyuncularımıza dönüp baktığımızda çünkü çok kalabalık ekibiz. Çok kalabalık ekip olduğumuz için de 26 sunucuya yani CS'nin söylediği normalde diyor ki eğer ki diyor sunucular yeşilse diyor 350'nin az yani 350 kişiden az oyuncu göç edebilirsiniz diyor. Biz ona çok fazla uymadık gibi çünkü birinci sunucu arkadaşlar en eski sunucu dediğim gibi ve en boş sunucuydu. Bu sunucular arasında gerçekten en boş sunucu birinci sunucuydu. Hani bizim şu andaki amacımız bütün savaşçı aktif kişileri aynı sunucuya toplamaktı. Bunu yapabildik mi? Çok fazla yapamadık daha doğrusu. Bu biraz da bizim hatamızdı. Aslında toplu göç ilk olarak attık. Bundan dolayı acemiliğini çektik. Birazcık bizim suçumuzdu bu. Gelemeyen arkadaşlar da oldu çünkü.
Normalde direkt gün sıfırlandığında gece 3'te Türkiye saatiyle direkt toplu mesaj attık. Sunucuyu söyledik. Bunu söyler söylemez arkadaşlar bizim toksik rakiplerimiz direkt Tamelis'ten, yani şu anda Belleron olarak 2. sezon olduğumuz için direkt abi kopyala yapıştır yaparak bütün farm hesaplarınızı sunucu 1'e çekin diye sürekli insanları şey yapmaya başladılar. Örgütlemeye başladılar. Yani bakın, o kadar çok nefret ediyorlar ki TA'dan. Yani cidden o kadar çok nefret ediyorlar ki TA'dan. Bizim gelişmemizi, bizim daha iyi yerlere gelmemizi gerçekten istemiyorlar. Olabilir. Yani bunun neden istemediklerini de gayet iyi biliyorum. Çünkü TA bu zamana kadar yenilmedi arkadaşlar. Yani yenilmeme serisi var. Sezon 1'den beri. Bu böyle devam ediyor. Umarım da devam eder. Ki ileride ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Göç sistemini hele oturttuktan sonra, en aktif kişileri biz bir sunucuya topladıktan sonra kesinlikle artık bizim sırtımız yere geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bir senedir, tabii yaklaşık bir seneyi bile geçti. Bir sene içinde sürekli aynı kişilerleyiz. Evet, hesabını satanlar oluyor, oyunu bırakanlar oluyor vesaire vesaire, ama her gidenin yeri çok çabuk doluyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde ya sen niye gittin, ya sen niye oldun böyle falan filan demiyoruz. Çünkü gerçekten her gidenin yeri doluyor. Öyle de olması lazım, çünkü bir ittifakın sürdürülebilmesi için yeni insanları alman lazım. Yeni insanlar geldikçe de yeni yüzler oluyor, yeni heyecanlar oluyor vesaire vesaire. Dediğim gibi şimdi bizim tek bir sunucuya göçme amacımız arkadaşlar, bizim balina hesaplarımızın, yani şu anda ittifaktaki olan balina hesapları kimisi 26'da, kimisi 25'te, kimisi 22'de, kimisi 6'da, 10'da vesaire vesaire. Veya 30-40 milyon bandındaki hesaplar işte 26'da, 25'te vesaire. Bunları da es geçtim. Buradaki amacı bütün aktif adamları tek bir serverda toplamaktı. Balina hesaplarının hemen hemen hepsini çektik. Sadece 2-3 hesap kaldı. Onları çekemedik. O saatte giremediler. İşte bizim tek yanlışımız arkadaşlar toplu mesaj atmaktı. Toplu mesaj attığımızda işimize yaramayacak adamlar da TP attı. Yani ışınlandı. Karşı rakipteki toksik adamlar da Belleron'da insanları kışkırtarak bizim önümüze taş koymaya çalıştılar. Yani çok fazla taş koyduklarını da düşünmüyorum. Yani farm hesabı oraya koysan çok etki edeceğini gerçekten düşünmüyorum. Ama yüksek bir hesabı oraya göç etse tamam edebilir. Ama çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum. Göç sistemi arkadaşlar bu şekilde, yani toplu bir şekilde göç etmiş olduk. Artık bizi sunucu 2 olarak bilmeyeceksiniz TA'yı. Artık sunucu 1 olarak göreceksiniz. Umarım bizim başarımız bu şekilde devam eder. Devam edeceğini umuyorum. Üstüne kata kata ilerliyoruz çünkü. Şu ana kadar yenilmedik. İnşallah daha yenilmeyiz. Ama şöyle bir gerçekten güzel böyle bir tokat yemek istiyoruz. Hani onu biz arkadaşlar arasında bunun şakasını çok yapıyoruz da. O da zor gibi duruyor. Yani bilmiyorum nasıl olacak, nasıl biter. Diğer sunuculardaki yani yeni eşleştirmeler, kimler gelecek. Ve şöyle bir söylenti de var arkadaşlar. Rakiplerimiz bizi o kadar çok sevmiyor ki biz bu adamlarla bu zamana kadar sürekli karşılaştık. Yani her eşleşmede biz bu adamlarla karşılaştık. Şöyle bir sıkıntı oluyor bir yerden sonra. Adamlar TA'nın aktif saatini biliyor. İçimize çok kolay bir şekilde casus sokabiliyorlar zaten. Ona hiçbir şey demiyorum. Tamam, biz de onların içine sokuyoruz, eyvallah. Ama adamlar mesela gerçekten her şeyimize hakimler. Benim oynayış tarzımı biliyorlar. Benim saat kaçta online olacağımı biliyorlar. Mesela ekiple alana çıkıyoruz abi. Direkt bizim ekibe fokuslanıyorlar. Çünkü biliyorlar Discord'da oynadığımızı, Discord'da sesli bir şekilde oynadığımızı, yani alanda direkt etiketiz. %100 verimli, %100 verim verecekken bunu bildikleri için de arkadaşlar otomatikman bizim verimimiz %50'ye düşüyor. Çünkü artık biliyorlar, oynayış tarzımızı biliyorlar. Saat kaçta aktif olduğumuzu biliyorlar. Ve şöyle bir söylenti yapıyorlar. Diyorlar ki TA yine hile yapıyor. Bak, bunu ne gerekçeyle söylüyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Neymiş efendim? Bizim göç etme sebebimiz daha düşük sunucularla eşleştirmek içinmiş. Ya öyle bir düşüncemiz olsa, akıl var, mantık var. Öyle bir düşüncemiz olsa
Biz kendi sunucumuzu kırmızı yapar mıyız? Daha düşük bir rakip istesek. Değil mi? Akıl var, mantık var. Öyle bir düşüncede olsak bizim sunucumuz kırmızı olur mu? Ya kırmızı demek ne demek arkadaşlar? Bu sunucu full demek. Bu sunucuya adam alamazsın demek. Bu sunucu aktif bir sunucu demek. Yanlış mı düşünüyorum? Siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Neymiş efendim? Hile yapıyorsunuz, oyunun şeyini bozuyorsunuz. Ya biz zaten sürekli zaten CS'ye yazıyoruz. Aynı adamlarla karşılaştırmayın bizi. Karşılaştırmayın. Farklı sunucular istiyoruz. Farklı insanlar görmek istiyoruz artık. Hani birçok sunucu zaten TA'nın gücünü biliyordur. Aktifliğini biliyordur. Hani her şekilde illaki tanımayan yoktur arkadaşlar. Yani ittifaktaki oyuncular olsun, ittifakın nasıl güçlü olduğunu olsun. Hani bunu birçok yayıncı da biliyordur. Birçok içerik üreten kişiler de biliyordur. Server'da yabancılar da biliyordur. Normal Türkler de biliyordur. Hani ben bunu övünmek için veya işte bu ittifakta olduğum için söylemiyorum bu arada. Gerçekten şimdi bu ittifakta iyi oynayan oyuncular var. Kaliteli insanlar var. Yani bunu söylerken şurada bir tane keko var, AFK'yi kesiyor. Şunu bir işaret koyayım. Şimdi bu ittifakta böyle insanlar varken yani bu düşünceler yanlış. Yani bu düşüncelere hiçbir zaman kapılmadık arkadaşlar biz. Sadece girdik, oyunumuzu oynadık, eğlendik, çıktık. Bu kadar basit. Sadece şöyle bir şey yapıyoruz biz. Bir şey yaparken ileriyi de düşünebiliyoruz. Hani ileriye göre hareket edebiliyoruz. Hani diyelim ki bir A planımız var. B planı da şu şekilde olsun diye düşünebiliyoruz. Örnek vereyim. Bu sezon başladığında mesela adamlar dedi ki siz haritayı biliyordunuz. Bak adamların dediği olay şuydu. Biz haritayı biliyormuşuz. Biz haritayı sadece herkesin bildiği gibi biliyorduk arkadaşlar. Sadece 4 tane zon 1 bölgesini biliyorduk. Ve şöyle bir karar aldık. Zon 1 bölgesinde hani iniş bölgelerini seçerken biliyorsunuz 2 ittifakız biz. 2 ittifak da full. Dedik ki bir tane safe bölgesi olsun. Tamam mı? Safe bölgesi Kral Zone. Dedik oraya fazla aktif olmayan gücü düşük oyuncular işte gelişmekte olan oyuncuları toplayalım. Tamam mı? Ama aktif savaşan oyuncuları da TM'ye toplayalım. Bakın plan bu şekildeydi. TA Krazon bölgesine atladı. Safe bölge ve biz bunları bilerek her yerden yaydık arkadaşlar. Hani bilsinler, karşı rakip de bilsin. Ona göre bölgeyi atlamasın diye biz bunları her zaman yani bu bizim baştan beri tavrımızdır yani. Her sunucuya başladığımızda böyle bunu yaparız yani. Dedik TA safe bölgede kalsın. Yani bir ittifakımız safe bölgede olsun. Ne olur ne olmaz. İkinci ittifakımız Enogat'ta olsun. Enogat bölgesinde de arkadaşlar rakip ittifakları vardı. 3 tane ittifak vardı orada. TM Enogat'ta başladı ve Enogat'ı temizledi. Oradaki düşmanları püskürttü, başka bölgeye diriliş atmaya zorladı. Ve bunu bir günde yaptı. Bir günde tertemiz yaptılar Enogat'ı. Gönderdiler işte Skylar'a. Neresiymiş burası? Aurion'a gönderdiler. Ve bunu yaptığımızda bize dediler ki arkadaşlar siz haritayı biliyordunuz. Ya biz haritayı bilsek şurayı var yani şu Dragon bölgesini Zone 5 bölgesini herkes görmüştür arkadaşlar. Zone 5'e bile gerek yok. Diğer bölgelerde bile kilit oluyor oyun. Şurası arkadaşlar kilit nokta. Bazı yerler de var mesela. Çünkü tek buradaki alana tek bir yerden giriş olduğu için fazla bir şey yapamıyoruz. Şimdi biz haritayı görmüş olsaydık arkadaşlar ne olurdu biliyor musunuz? Zone 5 bölgesine adam sokmak istemiyoruz normalde. Kimse sokmak istemez rakip oyuncularını. Enogat'ta başlayacağımıza işte TM Enogat'ta başladı. Biz de Kral Zone'da başlayacağımıza arkadaşlar direkt Skylar'a da başlardık. Ne olurdu abi? Direkt mesela şuradan göstereyim. Neresi? TM direkt buradan sola doğru pushlardı. Geçite doğru. TA da buradan sağdaki geçite doğru pushlardı. Şuradan bahsediyorum yani. Zone 5 açıldıktan sonra. Yani adamlar bize o kadar çok böyle tilt edici şeyler söylüyor ki bizim aklımızdan öyle bir düşünceler yokken sanki bunları biz düşünmüşüz de yapmışız gibi lanse ediliyor. Yani adamlar o kadar çok nefret ediyor ki
göç edeceğimiz server'a farm hesaplarını göç ettiriyorlar. Yani bu da çok saçma sistem. Yani oyunun zaten başında öyle bir saçmalık var ki göç sisteminde. Abi ben göç edebileceğim sunucuya kimin gelip kimin gelmeyeceğine karar veremiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Yani ben diğer oynadığım oyunlardan varsayıyorum. Diğer oyunumda mesela benim başka bir oyundan geldiğimdeki oyunda krallık sistemi vardı abi. Her göç açıldığında oraya 30 kişi göç edebiliyordu bakın. Server dolu olsun, dolmasın. 10 tane kralın belirlediği oyuncular oraya istekle gelebiliyordu. 20 kişi arkadaşlar o şartları sağlıyorsa göç edebiliyordu. Onu da kral kabul ederse. Ama burada öyle bir sistem yok arkadaşlar. Burada ben 5000 elmasım var mı? Selamun aleyküm, ben geldim şak göç etti. Burası sıkıntı işte arkadaşlar. Yani bunu nasıl engelleyecekler bilmiyorum. Aslında bunu hatta dün de Discord'da muhabbete geçmişti. Erdem abi de söylemişti bunu. Diye gelecek olan güncellemede mesela şu anda ittifaktaki lider direkt mesela şeyi söylüyordu. Hangi bölgeyi seçeceğini söylüyordu. Hani yeni bölge mesela diyor ki ne o? Hangi bölgede başlayacağını belirleyebiliyor artık liderler. İttifak liderleri artık bunu belirleyebiliyor. Hani dedik ki belki ejderha sahibi olan ittifakın lideri de göçe hakim olabilir. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Umarım böyle bir şey olur. Olması lazım. Çünkü gerçekten göç sistemi sağlıklı değil arkadaşlar. He, solo oyuncuysanız olur ama ittifakla birlikte hareket ediyorsanız, ekiple birlikte hareket ediyorsanız bu tarz şeyler gerekli. Umarım bizim için hayırlı olur arkadaşlar. Artık birinci sunucudayız. Bizi ikinci sunucuda göremeyeceksiniz. Umarım inşallah yeni sezonda farklı rakipler gelir. Farklı insanlar görürüz. Çünkü sıkıldık artık aynı kişilerle oynamaktan. Farklı yüzler görmek istiyoruz. Farklı oyuncular görmek istiyoruz. Farklı savaş tecrübeleri kazanmak istiyoruz. Umarım bizim için en iyisi olur. Bu kadardı anlatacaklarım. Birazcık böyle uzun olmuş olabilir ama derdim vardı. En azından bir tık bunları böyle anlatıp rahatlamış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.